Vay. Çüş. Elinle böyle temas etmeden tak diye ödemeyi alabiliyorsun. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu bölümde tam olarak teknoloji severlerin zevkle izleyeceği bir bölüm. Aynı zamanda dünya ekonomisinin yeni patronu olan Çin Halk Cumhuriyeti ile ilgili bilgiler vereceğim çok güzel bir bölüm sizi bekliyor. Videoya başlamadan önce abone olmayan varsa kanala abone olabilir. Bir like'ınızı, bir yorumunuzu alır. İyi seyirler dilerim. Şu anda Çin'in Shenzhen adında bir bölgesindeyim. Bu bölge özellikle Çin'in büyüyen, gelişen ekonomisinin yer aldığı ticaret şehirlerinden biri. Aslında Shenzhen ve Guangzhou kısmı, yani gideceğim bir sonraki şehir, tamamen teknoloji üzerine kurulmuş olan şehirler. Çin Halk Cumhuriyeti aslında burada bir nevi gelecek dünyasını inşa ediyor. Videoya kısa bir ara veriyoruz. Çünkü bu videonun bir sponsoru var. Bu video Romlus sponsorluğunda gerçekleşmektedir. Romlus basitçe tüm dünyanın artık kullandığı eSIM'dir. eSIM nedir Berko diyeceksiniz? Elektronik sim kartı, yani fiziksel sim kartına ihtiyaç olmadan dünyanın her yerinde bağlantı sağlayabileceğiniz bir yeni model sim kartı. Peki bu yeni model sim kartı olayı nasıl oluyor? Fiziksel bir sim yok. Şu gördüğünüz bir aplikasyon aslında. İndirip artık Türkçe kullanma seçeneği de mevcut. Uygulamayı direkt Türkçe olarak da kullanabiliyorsunuz. Mesela şu anda Çin'deyim. Merhaba Berkan, keyifli bir Çin gezisi dileriz yazıyor. Dünyanın her yerinde kesintisiz bağlantı sağlayabilir. Elektronik sim ile birlikte herhangi bir şekilde fiziksel sim kartına ihtiyaç duymadan, Wi-Fi arama derdi olmadan, normal kullandığınız sim kartı yurt dışına gittiğinizde kullanıp yüksek faturalar ödemek yerine elektronik sim tercih ettiğiniz zaman kesintisiz bağlantıya sahip oluyorsunuz. 180'den fazla ülkede geçerli. Her ülkede yeni bir eSIM kurmanıza gerek olmadan rahatça kullanabilirsiniz. En güzel özelliği ise, örneğin mesela şu an Çin'deyim. 50 dolarlık bir yükleme yaptım. 20 dolarlığını kullandım ve kalan 30 dolar çöpe gitmiyor. Yani 3 ay sonra örneğin Endonezya'ya gittin. Otomatikman en iyi sağlayıcısına bağlanıp kalan 30 dolarınız çöpe gitmemiş oluyor. İster 3 ay sonra, ister 2 yıl sonra fark etmez, sizin sürekli kullanabilirsiniz. Sen de seyahatlerinde Wi-Fi arama derdi olmadan, yüksek fatura derdi ödemesi olmadan veya her ülkede değişen eSIM'lerle uğraşmamak için Romlus'u tercih etmelisin. Detayları ve ilk 20 dolar yüklemeye 5 dolar hediyeli kodu açıklama kısmına bıraktım. Videoya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Niye bu kadar överek Çin'den bahsediyorsun Berko diyecek olursanız da, bugüne kadar gördüğüm gelişmiş ülkeler arasındaki bence en gelişmiş ülke, sahip oldukları teknolojiyle, insan hayatının kolaylaştırılmasıyla benim için Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Yani bu videoların hiçbiri için herhangi bir şekilde ne Çin Halk Cumhuriyeti devleti beni buraya davet etti. Benim yaklaşık 8 yıldır beklediğim, gezmeyi çok istediğim bir ülkeydi Çin. Fakat vize kısmında sıkıntılar yaşıyordum. Vizeyi alamıyordum. Şimdi hem ticaret yapmak için hem de gezmek için geldim. Çin dünyanın en büyük 3. ülkesi olduğu için bir kere de gezmek imkansız. Yani Hindistan'a yaptığım geziler gibi ya da diğer ülkelere yaptığım geziler gibi birkaç kere daha gelmek gerekiyor. Böylelikle ilk geziyle küçük bir ön izleme yaptık. Ülkeyi görmüş olduk 5-6 şehirle birlikte. Şu anda da en uç noktalarında, güney kısımlarında Shenzhen şehrindeyim. Shenzhen şehri tam olarak Çin, gelecekteki dünyayı inşa ettiği yer burası. İçeriye girmeden önce dikkatimi çeken bir şey var. Şu bankamatiklerle başlamak istiyorum. Bir ülkeye gidince aklımıza gelen ilk şeylerden biri nakit para kullanımıdır. Fakat Çin'de nakit para neredeyse hiç kullanılmıyor. Kullananlar yok mu? Tabii ki var. Genellikle insanlar bu iki uygulama üzerinden hayatlarını devam ettirtiyorlar. Yani Alipay ve WeChat buradaki neredeyse her şey. Bu bir reklam vesaire değil. Bu Alipay uygulaması sayesinde uçak biletini, işte taksi, otel, ne bileyim yemek siparişi, ıvır zıvır aklınıza gelebilecek her şeyi buradan sipariş edebiliyorsunuz. Metroya buradan binerken metro kartın oluyor. Başka şehirlere gittiğinde metro değiştirmene gerek kalmıyor. Birine para göndereceksen para transferini yine bunun üzerinden yapabiliyorsun. Diğer uygulama olan WeChat'te bir nevi buranın WhatsApp'ı gibi bir şey. Bu uygulamaların hiçbiri reklam değil.
zorundayım videolar içerisinde. Niye bunu anlatıyorum? Sokaktaki satıcılardan tutun ki herkes ödemelerini bu uygulamalar üzerinden alıyor. Yani ülkede nakit para neredeyse hiç kullanılmıyor. Çin'le ilgili Batı medyasında ve Batı tarafında söylenen şeylerden biri de ülkede Mastercard, Visa gibi yani tüm dünyanın kullandığı bu işte American Express vesairesinin çalışmadığı, fakat gördüğünüz gibi ATM'lerden nakit para çekebiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Bize o gösterilen, anlatılan Çin'le karşılaştığım Çin arasında bambaşka bir dünya var adeta. İnsanlara burada hayatın nasıl daha kolay, yaşamı daha kolay nasıl yaşayabilecekleri üzerine kurmuşlar ülkeyi. Birçok yerde, birçok şehirde. Aslında Çince bilmeyen yabancıların gelip firmaların bir nevi temsilciliklerinin olduğu ya da distribütör bayilerinin açıp burada satış yaptığı, toplu satış yaptığı, kendi markası adına ürettiği yerdeyiz. Türkiye'deki küçük ev aletlerinin satıldığı Mi'nin başkenti burası, Xiaomi'nin. Tabii ki Türkiye'ye göre her şeyin fiyatları çok çok iyi. Örneğin mesela şurada 200 yuan'e yani 1000 liraya şöyle bir çok güzel bir hoparlör var. Her şeyi 5 ile çarparsak TL fiyatını alabiliyoruz. Mesela şöyle bir kamera 1500 liraymış şu kameranın sadece fiyatı. Ben de bugün burada eksiklerimi alacağım aynı zamanda. Telefonlara gelecek olursak da belki de Türkiye'deki olmayan modeller burada vardır. Mesela Note 14 56 GB'ı 1600 8000 lira falan şu telefonun fiyatı. Her şey işte çarpı 5 olarak düşünün. Şöyle bir power bank'in fiyatı mesela 10.000'lik sadece 500 lira. Çok iyi değil mi ya? Ben kendi evime klima almıştım. 12.000'lik bir klima almıştım. 25.000 lira falan tutmuştu. 14.000 liraya falan geliyor. 10.000 lira fark var arasında. Ve BTU'su daha yüksek bir klima sanırım. Çünkü büyük. Ve Xiaomi markasının ülkedeki yeri konumlanması çok büyük. Bulunduğumuz bu Shenzhen'de özellikle bir Silikon Vadisi var. Oraya da gideceğiz. Ama videonun başında bahsettiğim olay tam olarak bu. Hem buradan perakende satış yapılabiliyor elektronik ürünlere dair. Hem de firmaların gelip burada hiç Çince bilmeyen, Çin'i bilmeyen, fabrika gezmeye vakti olmayan belki de insanların kendi markalarını ürettirip satın aldıkları yer. Gelin şöyle dronlar varmış, kameralar varmış. Bunlar biraz daha fotoğrafçıların ilgi alanı. Fiyatlar yazmıyor üstünde. DJI Mini 4 Pro var mesela şöyle. Fiyatı da basit olan seti 24.000 lira falan gibi bir şey yapıyor. Mini 4 Pro. DJI Air 3 S var mesela. 35.000 lira yapıyor en basit seti. Şu rakamların hepsini 5 ile çarparak ana şeye ulaşabilirsiniz. En dolusu 3 tane bataryası herhalde. 2 tane yok. Kumanda, şarj edici şeyler, ıvır zıvırı her şeyle birlikte en dolusu 50.000 lira. Sanırım DJI'nin en son çıkarttığı Avatar 2 var burada. Avatar 2'nin başlangıç paketi de 28.000 lira, 30.000 lira gibi bir tutarı var. Şu. En basit paketi bu. Vallahi Türkiye'deki fiyatları ben takip edemiyorum. Bu yüzden kullananlar, yeni alanlar yorumlara yazabilirler. Kolilerce dünyanın farklı yerlerine böyle siparişler gönderiliyor. İstenilen elektronikler buradaki firmalar aracılığıyla gelip burada siparişe özel olarak, adet olarak buradaki göreceğiniz perakende satış fiyatlarının hepsini de ekstra indirim yaptırtabiliyorsunuz. Pazarlık her şey Çin'de. İnsanlar harıl harıl çalışıp sipariş alıyorlar. Bak ledler yapılıyormuş şurada mesela. Xianbei galiba buranın okunuşu, yanlış telaffuz etmiyorsam. Mesela şu çocukların hepsi elektrikli bisikletlerle, pardon, elektrikli motorlarla siparişleri teslim ediyorlar. O elektrikli motorları da sadece 200 dolara falan güzel bir elektrikli motor alabiliyorsun. Lisansa gerek yok, hiçbir şeye gerek yok. Çıkıp paket servis yapıyorlar. Işıkların, kameraların olduğu yere geldik. Her şeyin burada şöyle bir temel bir şey var. Her şeyin çakması mevcut burada. Dünyada örneğin bir ürün çıkıyorsa, dünyaya yayılacak olan ürün kesinlikle buradan çıkıyor oluyor. AirPods'lar gibi. Ihao. Bak mesela AirPods Pro. How much is this? Birebir aynısını neredeyse yapıyor adamlar. 80 yuan diyor. Tabi pazarlığı var onun. Thank you. 400 lira diyor mesela ona. Şurada kablosuz şarjlar var. Temassız.
Bir elektronik ürün popüler olacaksa popüler olmadan önce o çıktığı nokta burası. Buradan dünyanın her yerine yayılıyor. Türkiye'sine, Azerbaycan'ına, ne bileyim Kazakistan'a, Kenya'ya, bir yere hep buradan çıkıp gidiyor. Fotoğrafçıların özellikle seveceği alan burası. İnanılmaz ekipmanlar var ama maalesef ki fotoğraf severlere üzgünüm, fiyatı yazmıyor. Bak kızlar şurada saat satıyorlar. Ya. Hello. Okay. Ekran biraz şey ama fena değil. How much is this? 180 gram. Okay. 900 liraya falan satıyor mesela onu. Burada da bak şey çevirici makineler var. Bunlar bu ara internette acayip popülerler. Hatta bir marka. Hi, how's it going? This new model. This new model. This is new model. Yeah, it's very new model. Where are you from? Turkey. Turkey. Türkiye. Turkey offline. İstanbul. 肯定可以呀、土耳其是不需要网络的。你最高版本是不是？土耳其是不需要网络的，而且我的是说不出话来。 Sol kulak piyano gerekli değil. 来，你说一句土耳其。我的发音不标准，他现在读识别不出来。土耳其语不需要网络就可以使用。 Türkçe bir ağ olmadan kullanılabilir.你要 offline this new model， How much is this? 他要没， 420. Yeah, 里面有17个国家是离线。 2000 lira abi şöyle bir şey. 我那个没有，老师放不行，我先感冒说话，他放不标准。它的离线翻译有19个国家，在线翻译Kullanamadı kız. 42个国家。 Hello。 Çevrim dışı çevirisi çevrim içi olarak çevrim içi. Çeviri 142 ülke. Wow. Good. Böyle abi çeviriciler var burada. Çok iyi ya. Kamerası falan filan var. 2000 lira gibi bir fiyatı var. Sadece bu. 对不起，爱。 Let me check. OK， Şişe. 不客气。 Saatler varmış. Give you card？ Yeah. Yeah. Thank you. You're welcome. Kız kartını verdi. Bak burada da yine farklı şey 320 diyor mesela. Hi. Hi. Translator? Do you want Is to it try? translator? Yeah. Melissa. Bu da aynısı. 1500 lira falan. Kameralar var. Bu ara çok popüler ya o çeviriciler. Bir marka hatta benimle çalışmak istedi. Masaj aletleri. Baksana abi 500 liraya falan 450 liraya masaj aleti satıyor. 58-250 liraya falan şunu satıyor. Ki bunların toptanını aldığın zaman fiyat başka bir noktaya geliyor. Dronlar var burada. Başka markaların. Bak DJI'lar da burada. Mini 4 Pro. Fiyatları yazmıyor üstüne sadece. Vay. Hi. Çok iyi. Eve piyano olacağına şöyle bir şeyle kurabilirsin. Baksana adamlar ses kartı. Değişik. Bakalım en değişik ne bulacağız, ne göreceğiz. Ve burada bu bölgeye özel olarak bulunduğunuz bölgeye, bulunduğun o eyalet gibi düşün. Bölgeye göre kurallar değişebiliyor. Burada yatırımcıyı çekmek, yatırımcının gelip ticaret yapması için kurallar daha esnek. Vergi oranı burada daha düşük mesela. %3 ile 5 arasındaymış ticaret vergisi. Saat markaları. Bak mesela laptopu koyup çalışmak için çok güzel. Motosikletim için çok iyi olurdu şu çantalar. Çok iyi duruyor. $35.
170-180 lira falan ya şu. 170 lira. Guangdong Shenzhen. Kaç amper acaba? Ha 5000 amper. Bir kere falan doldurur gibi. Instagram'da satılan AirPods'ların hepsi burada. Sosyal medyada gördüğünüz o çakma ürünlerin hepsi buradan geliyor. Benim de ihtiyacım olan birkaç şey var, onları alacağım. Ve burası Shenzhen bölgesi, vize istemeyen kısım. Hong Kong'a inip Hong Kong'dan buraya vizesiz bir şekilde girilebiliyor diye biliyorum. Çin için. Bilgisayarlar varmış, ışıklar varmış. Mesela şu an bir ticaret gerçekleşiyor. Abi çeviriden yazıyor. Dijital kamera. Tabii ki şöyle ürünleri alırken Türkiye'ye gümrük kısmı var. Onu halletmek gerekiyor. Satış için de servis ağı falan kurulması gerekiyor diye biliyorum. Onlarca çeşit model var. Buradan seçiyorsun, adedi önemli. Adamlar size her şeyi yapabiliyorlar. Yani Çin'deki özet, en kalitelisi de var, en kötüsü de var. DJI'nin kendi mağazası. Mesela bak Osmo Pocket 3 şöyle bir tane mikrofonla birlikte geliyor. 3500 yuan. 16500 falan şunun fiyatı şöyle. Şu şöyle. Şu kamerayı biliyorsunuzdur. Osmo Action 4. 6000 liraya falan geliyor. 6.5'a geliyor. 5 Pro'su çıkmış. Avatar 2 yine 30.000 liraya yakın. Bakalım Türkiye'deki fiyatıyla acaba arasında ne kadar fark var? 14.400 TL diyor. Burada da 2500 yuan. Arasında çok bir fark yokmuş ya. 2000 lira falan gibi bir fark varmış. Belki her üründe çok büyük fark olmayabilir. Gene de 2000 lira daha düşük. Ivır zıvır her şey buradan seçilip yüzlerce binlercesi yüklenilip gönderiliyor. Aa çok ilginç. Şuna bak, hepsini aynı anda şarj edebiliyorsun herhalde. Birine telefonu bırakıyorsun, birine saati bırakıyorsun. Güzel. Güney Kore'de falan inanılmaz popüler. Hava burada acayip nemli olduğu için kullanılıyor. Bu katta ise ve diğer karşıdaki birkaç katta ise yine toptancılar var. Toplu siparişler üzerine anakartlar, bilgisayarlar, bilgisayar malzemelerini, işte Wi-Fi'lerden tutun ki evimizde kullandığımız o adı lazım değil internet markaları, aşırı pahalı olan internetleri, o modemlerine kadar hepsi buradan geliyor aslında. Şimdi sizi Çin'in ekonomisinin en çok gelişen yerlerinden biri olan Silikon Vadisi'ne götüreceğim buranın. Hadi gidelim. Tam Disk'in mağazasından ilk alacağım ürünü alıyorum. Türkiye'de 750 lira falan işte. Yani 150-180 lira falan gibi bir şey, daha ucuza alacağım buradan. Ödemeyi de tabii yine QR kodla yapıyoruz. Burada da. Bir tane SSD kart aldım. Büyük ihtimalle DJI mikrofonu almak için yine tekrar gün içerisinde buraya geleceğim. Çünkü 4000 lira falan oldu ya fark. İndirimli bulduğum bir yerden de. Hemen yan tarafında da şurada Huawei'in bir mağazası var. Bazen böyle şeyi görebiliyoruz. Çin'de yan yana Apple Store'lar karşı karşıya. Normal bir şehirde bir cadde üzerinde 4 tane 5 tane Apple Store gördüğüm oldu. Huawei, HP, Dell, Lenovo tüm markalar buraya dizili. Hepsinin fiyatları da genel olarak Türkiye'den böyle telefonda özellikle neredeyse yarı yarıya bir fark var. Bak mesela Apple Store var şurada, hemen girip Apple fiyatlarına bakalım. Dünyada galiba en pahalı iPhone'u biz satıyoruz. Hello. iPhone 15 için mesela 128 GB'ı 6000 yuan'a geliyor. Yani 30.000 liraya falan. iPhone 16'larda ben internetten baktığımda Amerika ile neredeyse aynı fiyattalar. AirPods'larda da AirPods Pro 9150 TL en son modeli. Aralarında Türkiye ile tam 2500 TL falan fark var. 2500 TL daha düşük. Apple'ın tüm ürünlerinde Amerika ile aynı fiyatta, yani Türkiye ile yarı fiyatına. Tek tek hepsine bakamadım, yazmıyordu üstünde çünkü. İnternetten bakmıştım. Kulaklıkta ise özellikle genellikle aksesuar çoğu yerde hemen hemen aynı fiyatta oluyor. Fakat Türkiye'deki ile arasında burada 9100 TL, 9150 TL falan gibi bir şey. Türkiye'de 11700 TL.
Arada bayağı fark var yani. Neredeyse 3000 TL falan fark var. Bu bölge böyle tamamen elektroniklerin oluştuğu, elektronik ürünlerin satıldığı yer. Hemen hemen herkesin de, arabası olan herkesin de yine böyle bir elektrikli motorları var. Bunları kullanıyorlar kısa mesafe ya da bir yere gitmek için burada genellikle. Çok ucuz çünkü bunlar. Elektrikle şarj oluyor. Her yere girip çıkabiliyor. Trafiğe takılmak gibi bir derdin, bir sorunun olmuyor. Değişik gördüğüm şeylerden biri de mekanların hiçbirinde tuvalet yok. Ortak tuvaletler var, böyle public tuvaletler. Onları kullanıyorsunuz. 9 akşam 9 genellikle çalışıyor Çinliler. Hayatları çok yoğun. Ve Çin eski Çin değil kesinlikle. O işte $1 çalışıyorlar, çok fakirler gibi yansıtılan bir Çin yok. Çinliler çok zenginleşmişler özellikle bu son 4-5 yıl içerisinde. Sokaklar ve caddeler çok geniş Çin'de. Gördüğüm güzel şeylerden biri de. Burada da tamirciler, kılıfçılar, toptan satılan ürünler. Türkiye'de böyle deli fiyatlara satılan kılıfların burada toptanını, ya Türkiye'de 500 liraya falan satılan kılıf burada gerçekten 50 sente, çok daha düşük fiyatlara toptanını satın alabiliyorsun. Toptanını bırak, perakendesinde bile öyle. Hatta bir yerde kazıklanıp kazıklanmadığını öğrenmek için de bir uygulama var. O uygulamaya resmini okutuyorsun ürünün. Sana ülkedeki tüm fiyatlarını listeliyor. En ucuzundan en pahalısına. Pazarlık yapıp ürününü alabiliyorsun. Bak o hallerden biri gene. Çin'deki bir de gördüğüm şu ilginç durumlardan biri de kamera olayı. Şu gördüğünüz direklerin hepsinde onlarca kamera var. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tepede de var. Gördüğünüz mesela ilerideki direk. O kameraların hepsinde yüz tanıma sistemleri var. Mesela şurada da var, görüyorsunuz mu? 1, 2 dükkanın dışında, 3, 4 hemen yukarıda solda, sağdaki direğe bakın. Bu yüz tanıma sistemleri sayesinde dünyadaki en hızlı hırsızlık vakası Çin'de çözülmüş. 7 dakika içerisinde hırsızı bulmuşlar. Yani attığınız her adım, yaptığınız her şey bu kameralar tarafından izleniyor. Puan sistemi var. Örneğin, tamamen örnek veriyorum. Yıllık puanların oluyor. İşte 50 puanın oluyor. Trafikte kurallara uyuyor musun? Toplumda bir olaya karıştın mı? Sıkıntılı bir durumun içinde bulundun mu? Gibi. Buna göre, bu düşen ya da yükselen puana göre işte ceza kesiyorlar. Ya da bir işe girdiğinde, bir iş yaptığında falan her şey, tüm serecen çıkıyor yani. Toplumun tüm alanlarında geçerli yalnız senin bu puanın. İnsanlar özellikle Çin'de kavga etmekten çok korkarlar. Şöyle bir söz varmış Çin'de: yumruk atan cezaevine, yumruk yiyen de hastaneye gider. Cezaevine düştüğünde de burada çıkana kadar 100 kilo giren adam 50 kilo falan çıkar herhalde. Çok kötüymüş cezaevi. Herkes o yüzden kurallara özellikle uyuyor. Zaten toplum olarak bence Asyalılar daha böyle sakin insanlar, daha böyle anlaşılır insanlar. Ben seviyorum yani Asyalıları özellikle. Çin'deki benim takıldığım tek konu bu bu korna olayı. Yani hiç beklemiyordum Çin'de böyle bir şeyin olabileceğini. Acayip korna kullanıyorlar. Sıkıntı ya. Bir yerde korna varsa beni geriyor. Ve şu elektrikli bisiklet kategorisine girdiği için kaldırımlardan gidiyorlar. Ve Çin dünyadaki en çok üniversite bursu veren ülkelerden biri. Hatta galiba ülke.
Vay be. Harika yapmışlar. Ya. Dragon Ball serisi. Çocukluğum bununla geçti. Ne satılıyor burada? Kokonat sütü. Kokonat mı o? Can you try? Sıcak kokonat. Şeşe. Farklı çeşitli kurutulmuş mantarlar var. Mantardan çay mı yapıyor? Ni hao. You want it? Thank you. It's a very nice tea. Very nice tea. Yes. Do you know Turkish tea? Huh? Turkish tea. Oh, Turkish. Turkish tea. Turkish tea also really nice. Yeah. Turkish. I like China tea. You can try. You can Okay. try. Okay. 你個幫佢洗咗佢，你俾我呢個 Turkey。You're from Turkey。 I'm from Turkey. 係果箱，應該係果箱嚟，應該係果箱嚟嘅，唔係發毛。你倒少少俾我飲起，快啲，我走噶啦。攞個盒啊，攞個盒走啊！呢個你洗一洗，倒俾 Misafire doldurtuyor. 少喎。 Okay, little. Enough. Okay. Şeşe. 係呢個你嘅，呢個我嘅。 Çay burada. 攞唔攞個盒？ Şunlar da içiliyor. 攞唔攞個盒走？ Oo, bayağı keskin ya. Çeş. Şeşe. Hadi devam edelim. Burada da yine değişik bir şeyler pişiyor. Ablalar, abiler, herkes ekmeğinin peşinde. İşçiler, emekçiler, Çinliler çok çalışkanlar ya. Acayip çalışıyor adamlar. Değişik atıştırmalıklar varmış burada. Ya. Okey, şey. Gel buraya gel dedi, al dedi, bunu ye dedi. Dene dedi. Deneyelim bakalım. Bu ne ya? Çok iyi. Ülkedeki hayatı kolaylaştıran şeylerden biri de tabii ki ulaşım. Şehirlerin hepsinde metrolar çok hızlı inşa edilmiş. Ve şehrin her yerindeki ve şehrin her noktasına metrolarla ulaşmak mümkün. Metroların içi adeta küçük bir alışveriş merkezi gibi. Buradan değil, nereden giriş yapacağız? Hayır. Bu sadece Shenzhen şehri için haritasındaki metro. Bizdeki asıl yanlış şöyle oluyor. Bizde önce ev yapılıyor, sonra yollar yapılıyor. Ya önce yol yapılır, daha sonra bir şehrin bir o falan filan. Metroların hepsinde de böyle güvenlik, polis ve kameralar var. Çantayı bırakıyorsunuz X-ray'e. Hello. Hi.
Şu makina metroyu da yine bu uygulama sayesinde şöyle ödeyip geçebiliyoruz. Şimdi gideceğim yönü bulayım. Polislerin önündeki o mavi kutu tam olarak şu görevi görüyor. Eğer suyunuz varsa o suyun içerisinde bir şey var mı yok mu, suda sıkıntılı bir şey var mı diye suyu okutuyorlar. Güvenlik üst düzeyde burada ve gerçekten çok beğendim, çok sevdim. Bak mesela metronun içerisinde yine polis bekliyor. Yani bizdeki gibi güvenlik orada öyle köşede öylece beklemiyor. Tek tek, bu hiçbir şey. Daha önceki videolarımda görenler olmuştur illaki. Tren istasyonlarında, metrolarda polisler tek tek önünüzü, arkanızı şeylerle arıyorlar. Sıkıntılı bir şey var mı diye. Şimdi gideceğim istasyona bakayım. Çincemi konuşturuyorum burada. 16 durak sonra 2 tane harf. Keuya. Evet, doğru yerdeyim. Bu tarafa doğru gideceğim. Metroların içi de böyle gayet yani o suyu bile kontrol ediyorlar. Hatta suyun açıksa açıp içmeni bile istiyor senden. Trendeyken bir kere öyle. Şimdi şu durağa gideceğiz. Bak şimdi paketleri teslim etti. Burası orası galiba. Drone'la siparişleri gönderdikleri yer. Herhalde. Ya. Aleykümselam. Merhaba. Nasılsın? Ben iyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Where are you from? Kazakistan. Oh, okay, you are my brother. Kazakistanlı kardeşimiz telefonla yemek siparişi verdi. Drone'la gelecek şimdi. Bakalım nasıl oluyor. Daha yeni Kazakistan'a gitmiştim. Bu arada ben o bölümleri YouTube'da yayınlamadım. Kazakistan ve Kırgızistan'a Dünya Göçebe Oyunlarına davet edilmiştim. Ona gittim. 5 günlüğüne falan. Sonra Türkiye'ye döndüm. Kırgızistan'dan davet geldi. Kırgızistan'a gittim. Kırgızistan'dan da artık Türkiye'de, Sivas'ta motoru teslim ettim. Motoru bıraktım. Çıktım. Çin'e geldim. Artık biraz sırt çantalı gezilere devam. Bizde o TikTok uygulaması var ya, TikTok uygulamasının sahibi. Çin'in en zengin iş adamı kendisi. Fakat TikTok'ta da 2 tane şey var. Biz tüm dünya TikTok kullanıyorken Çin'de burada TikTok başka bir uygulama olarak kullanılıyor. Google arama motoru ya da Google haritalar burada çalışmıyor mesela. Böyle. Şurada da şimdi bu öteki tarafa geçemiyoruz. Bazı markaları sadece sipariş edebiliyorsunuz. Bunlardan saat 10 ila akşam 5.30 arası drone'la sipariş edebiliyormuşsun buraya. Geleceğin şehirlerinden, geleceği inşa eden Shenzhen şehri. Really? Bir tane bak mesela drone geldi, ya paket alacak ya paket bırakacak. Ve yeni paket servisimiz geldi, sipariş ettiğimiz şeyler. İçecekler kutulanıyor böyle, buraya bırakılıyor. Mükemmel olay ya. Drone bıraktıktan sonra siparişi tekrar böyle drone noktasına geri gidiyor. Güle güle. Bay bay. Ülkede bu arada yeni başladı, o yüzden insanlar meraklı gözlerle bekliyorlar hep böyle. Asıl şimdi bizim abinin sipariş verdiği pakette geldi. Bir drone kalkıyor, öteki geliyor. Sürekli böyle aktif sipariş veriliyor. Bu alana, bu bölgeye sadece görevliler girebiliyor ve paket siparişi gelenler gelip teslim alıyorlar. Güvenlik önüne geliyor. Kendi sipariş kodunu girerek şimdi siparişi alacak. Şuradan bırak. Hi bro. Selam. Kazakistan'a selam. Kazakça düşünebilirim. Düşünebilirim. Gelen kutuyu da hemen yanındaki geri dönüşüm kutusuna katlayarak atılıyor. Ve sipariş hazır. Tanıştığıma Kuanıştıma tanıştım. Kuanıştığıma tanıştım. Tanıştıma kuanıştım. Kuanıştığıma tanıştım. Tanışkanıma kuanıştım. Tanıştığıma kuanışkım.
Tanışkanıma Tanışkanıma kuanıştımın. kuanıştım. Beş parmak. Ama 5 parmağı bağladı. Fast food bro. Beş parmak. Lağman. Plov. Plov. Aha. Samsa. Şaşlık. Aha. Kımız. Ay mağladı. Kımız. Kazakistanlı 2 tane kardeşimiz de, onlar da TikTok falan çekiyorlarmış. Hello. Ni hao. Değişik bir gündü ya, böyle gelecekte yaşıyorlar işte burada. Akşam da burada son olarak bir drone gösterisi gerçekleşecekmiş. Şurada mesela Fransa, Küba, Turkey, Russia, Sikitek diye böyle 3-4 tane ülkenin standını kurmuşlar. Tur satıyorlar. Türkiye turu satıyorlar mesela. Küba turu satıyorlar. Ne kadara satıyorlar acaba Türkiye turunu? Dünyanın en büyük 5. kulesiymiş bu. Adı ne bunun? Buranın Finans Center'mış ismi. Dünyanın en büyük 5. kulesi. Kuleyi de yakından işte paranın döndüğü, tüm Çin ekonomisinin döndüğü yerlerden bazı binalar, dev gibi bir kule. Akşamı da böyle oluyor buralar. Videonun bu kısmında da bu kadar. Teknolojiden, yeniliklerden, geleceği yaşıyor Çinliler diye anlatıyorken şimdi çok ilginç bir ödeme sistemi göstereceğim size. Burası bir 7-Eleven marketi. Asya'nın neredeyse her yerinde bu marketlerden var. Aradığınız her ürünü burada bulabilirsiniz. İşte tostlar, hazır yemekler, sandviçler, meyve suları vesaire. Ödeme yöntemlerinden biri de Çin'de şöyle gördüğünüz gibi elle, temassız bir şekilde parmak iziyle ödeme. Veya genellikle hani tüm gün boyunca anlattığım gibi işte telefonla ödemeler gerçekleşiyorken mesela bir saniye abi şöyle alayım. Heh. Şu anda mesela içecek aldık. İçeceği tanıtıyoruz. 2 tane içecek aldık. 2 tane içecek aldık. Böylelikle ödemeyi almış oldum. Güzelmiş. Oo, canlı limon tadı. Adamlar gerçekten gelecekte yaşıyorlar. Diğer ödeme sistemlerinden biri de sanırım yüz okuma. Yüz okumayı şu anda hala deniyorlar. Yüz okumayla da ileride olacak. Böyle elinle böyle temas etmeden tak diye ödemeyi alabiliyorsun. Veya da bir diğer ödeme şekli de burada gördüğünüz yüz tanıma ödeme şekliyle. Böyle bu marketlerde genellikle Tayland'da falan sim karttan tutun ki her şey var içerisinde. Çin ve Çinliler gerçekten gelecekteki dünyamızı şimdiden yaşıyorlar. Burada çok ilginç şeyler gördüm. Bu videoda da size hem buradaki teknoloji fırsatlarından, teknolojiden hem Çin'in ekonomisinden dünyanın nasıl patronu olduklarını anlattık. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümde yeni bir şehirde, yeni bir bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dileriz. Hadi bakalım gidelim.